Herkese merhabalar. Kuzgun Tarot'a hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, bugün sizlerle beraber aklımdaki kişi ve üçüncü kişi arasındaki durumları, kişilerin enerjilerini ve onlarla ilgili, ilişkileriyle ilgili çeşitli görüler ve yorumlarımı sizlerle bu videoda paylaşacağım. Kanala abone olmayı, videolara beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin sevgili dostlar. Hype butonunu gördüğünüz takdirde de eğer isterseniz Hype butonundan da beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonundan da 250 TL ve üzerindeki yapacağınız bağışlarla benimle Instagram'dan Kuzgun Tarot olaraktan özel hizmetimden yararlanabilirsiniz sevgili dostlar. Evet, şimdi gelelim bakalım bakımımızda nelerle karşılaşacağız bugünkü yorumlamamda. Evet sevgili dostlar. Öncelikle ilk olarak aklınızdaki kişiyle alakalı genel bir açılım ve yorumlamada bulunacağım. Şimdiden iyi seyirler. Umarım her şey gönlünüzce olur. Ayrıca sevgili dostlar, yorumlarda da okuyorum ama yine de size söylemek istiyorum. Uyumlandığınız mesajları, yorumları kabul edebilir. Uyumlanamadıklarınızı ise evrene geri gönderebilirsiniz. Genelim ve bütünün için siz değerli sevgili izleyicilerim için yapmış olduğum bu yorumlama geneli kapsadığı için bundan dolayı alacağınız mesajlar tamamen size özeldir ve sizin algınız ve bilincinizle doğru orantıda ilerler. Evet sevgili dostlar, lafı daha fazla uzatmadan aklımızdaki kişinin genel bir detaylı bir bakımını yapalım. Bakalım bize neler söyleyecek sevgili kartlarımız. Evet. Evet sevgili dostlar. Aklımızdaki kişinin güncel enerjisine baktığımız zaman bir davaya, yani davadan ziyade bu üçüncü kişiyle alakalı olaraktan bu kişinin bu ilişkiye bir adanmışlığı olduğunu, varını yoğunu ortaya koyduğunu ve onunla ilgili durumlarında sorumluluk aldığını görmekteyim. Açıkçası bu kişi de ilişkilerle alakalı olaraktan hiçbir zaman kendi içsel dünyasında, içsel enerjisinde hiçbir zaman istediği o bütünlüğü, beraberliği, o bana uyan kişi, beni tamamlayan, bütünleyen kişi duygusunu hissedemediği ve bir arayışta olduğunu da görmekteyim. Açıkçası her ne kadar dışarı tarafa, başka kişilere, başka uyumlanmaya çalıştığı insanlar olsa bile kendi iç dünyasında aslında kişilerden, insanlardan ve özellikle ikili ilişkilerden kaçma durumu içerisinde olduğunu görmekteyiz. Biraz tezatlık durumu içerse de iç dünyasında kendi iç görülerinde kesinlikle ve kesinlikle ilişkilerde rahat olmadığını, rahat hissetmediğini ve tamamlanamadığını sürekli olarak iç dünyasında bunun hesabını yapmakta ve muhasebesini yapmakta olduğunu görüyorum. Özellikle dediğim gibi kendini tamamlayacak ve bütünleyecek bir kişi arayışında olduğunu, o kişi bulana kadar denemelerinden vazgeçmeyen bir yapısı, enerjisi ve psikolojisi olduğunu şimdiden sana söyleyebilirim sevgili dostum. Peki bu aklımızdaki kişiyle alakalı olaraktan önümüzdeki günlerde bu kişiyi neler bekliyor? Öncelikle bir ona bakalım. Bir de kesim yapalım. Evet. Evet sevgili dostlar, önümüzdeki günlerde e, aklınızdaki kişiyle alakalı durumları size aktaracağım. Evet, aklımızdaki kişinin önümüzdeki günlerde bir borç durumunun olduğu gözüküyor. Sanki birisinden böyle büyük çapta bir borç alacağı gözüküyor.
Borç aldığı kişi aslında para açısından, mevki açısından gayet doyurucu bir noktada olduğu da gözükmekte. Fakat aklımızdaki kişinin özellikle iş konularında ve para gibi konularda sıkışıklık durumu yaşadığını görmekteyim. Ve bu borç aldığı kişiye de yakın bir zaman içerisinde yanına gidip içindeki yaşadığı durumu aktardığını görmekteyim. Fakat şöyle bir şey var. Aldığı borç çok yüklü bir miktar olduğu gözüküyor. Aslında baktığımız zaman ödeme konusunda da zorlanacağı gözüküyor. Yani borcu borçla kapatma gibi bir durum içerisinde olduğu gözükmekte. Fakat şöyle bir şey daha var ki özellikle parasal durumlarda hava atmayı, parasıyla övünmeyi ve zengin tarzda gözükmeyi seven bir yapıda olduğundan dolayı sürekli olarak bir borç durumu içerisinde olacağı günler gözüküyor. Bu kişi özellikle parayı da har vurup harman savurmuş. Sanki birilerine para yedirmiş gibi. Ve bu durum açıkçası kendisini mutlu ediyor. Ama bu çok yüzeysel bir mutluluk. Yani insanları birazcık da tavlamak için, tavına getirmek için bu para enerjisini, bu parayı araç olarak kullanıyor. Fakat bakalım devamında neler göreceğiz. Bir de onu bakalım. Fakat evet, sevgili dostlar, para enerjisi ve para frekansına zaten çok fazla istediği için genelde para ile ilgili durumlarda e, eline bir şekilde dediğim gibi para geçiyor ama bu sefer ipin ucu kaçmış ve parayı verdiği kişilerde veya hayat tarzında büyük değişimler yapmış ve para açıkçası borç alsa bile hala yetmediği gözüküyor bu kişiye ve gittikçe para isteyen, parayı arzulayan, daha fazlasını isteyen bir kişinin bir kişiye doğru dönüştüğü gözükmekte. Evet. Ve şöyle bir durum daha var ki çıkmaza girdiğini görmekteyiz. Çünkü kapıları iyice daralmış. Çevresi de çok yoğun ve her çevresine bir şekilde türlü yalanlar söyleyip özellikle birazcık daha mağdurum da mağdurum mantığıyla insanları sürekli olaraktan bazı hayaller pazarladığı, yalanlar söylediği ve onlardan da para çektiğini görmekteyim. Tabii ki alanı daralıyor gittikçe ve bir seçim yapmak durumunda kalacak. Özellikle biraz önce de bahsettiğim gibi bu parayı sarf ettiği bir kişinin daha varlığını görmekteyim. Bu da üçüncü kişi olaraktan yansıyor bana. Ve şöyle bir şey var. Dediğim gibi bu para konusunda acaba kendime mi harcasam, ileriye yönelik mi harcasam yoksa şu anda kafamdan geçirdiğim ilişkimi tazelemeye çalıştığım o üçüncü kişi var ya, işte onunla mı ilgili bir ona yatırım yapsam diye bir düşüncesinin olduğunu görmekteyim. Evet sevgili dostlar, ama ne hikmetse bu arkadaşımıza tam da para konusunda sıkıntıya düşerken eline geçen büyük bir miktarda para olduğunu görüyorum. Bir de şöyle bir şey var sevgili dostum. Bu paranın gelişi birazcık da seninle alakalı olduğunu da görmekteyim sevgili izleyenim. Yani seninle alakalı daha önceden ona vermiş olduğun değerli bir armağan mı? Yoksa senin hakkın mı? Orayı sen kestireceksin. Lakin sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu değerli şeyi veya bu senin hakkını satacak ve o şekilde kendine büyük bir e, para geçtiğini, eline geçtiğini görmekteyim. Yani bunun işin ucunda senin olan bir şeyi kullandığını ve bu kullandığı şeyin de paraya dönüştürdüğünü görüyorum. Ve bununla yine evet eskisi gibi yine varlıklıyım, yine elimde ve avucumda büyük miktarda bir para var ve ben bu parayı kullanmalıyım, birikim yapmamalıyım, gösterişe devam etmeliyim olarak bir görev almaktayım sevgili dostum. Ve bu açıkçası bu para yedirdiği kişiyle alakalı olarak da bakalım neler oluyor aralarında. Bir de onlara bakmak istiyorum.
Evet sevgili dostum, parasal konularda her ne kadar karşı tarafın e, isteklerini sustursa da açıkçası duygusal durumlarda hala çatışmaların aralarında sürdüğü de gözükmekte. Ve özellikle aklındaki kişinin iç dünyasındaki o istemiş olduğu duygu durumunun da hala ve hala yeteri şekilde doygunluğa ulaşamadığı ve ondan dolayı içinde oluşan kızgınlık, öfke ve içsel çatışmaların arttığı ve bunu da bu üçüncü kişiye karşı kullandığını da görüyoruz. Bunun dışında da borçlar artışı da çıkmış. Bundan dolayı da kişilerle de arasının açıldığı gözükmekte. Evet sevgili dostum, özellikle duygusal anlamda da bir üçüncü kişiyle aralarında e, kavga durumundan daha da çıkıp birbirinden bir bıkma, sıkılma durumu da gerçekleşiyor. Özellikle bu kişiye yetemiyor üçüncü kişi. Yani öyle bir aralarında bir açılım ve uçurum oluşmuş ki aklındaki kişi zaten duygusal olaraktan da yaşamış olduğu krizlerde var. Bundan dolayı da e, istemese de yeni bir kişiye ulaşmadan, başka bir kişiye geçiş yapmadan bu üçüncü kişiyi bırakmak kendince hiç tasvip etmediği bir durum olsa da bırakmak zorunda kalıyor. Çünkü özellikle üçüncü kişiden o istediği heyecan ve enerjiyi alamadığı da gözüküyor ve boynu bükük bir şekilde ayrılmaya başladığını da görmekteyim. Ve tam da bu esnada da sevgili dostlar alacaklıların aklındaki kişiyi de sıkıştırdığı gözüküyor. Her şey aklındaki kişi için üst üste gelmekte. Peki bakalım bir de içsel dünyasında dışarıya yansıyan enerji ve bu kişi hakkında sana uyarı niteliğinde bir mesaj vermelerini istiyorum kartlarımdan. Bakalım ne gelecek. Evet sevgili dostum. Şimdi şöyle bir şey var. Aklındaki kişiyle de senin içsel durumda eee, yani seninle ilişki içerisindeyken içsel durumunda uzun ömürlülük görüyorum. Yani senin bu aklındaki kişiyle ilişki durumun, aşk durumun, konuşmaların her türlü ne olursa olsun uzun ömürlü olacağını, ilişkinizin daha uzun bir seviyede ilerleyeceğini de görmekteyim. Ve her ne kadar sana yaşattığı durumlar seninle beraberken ve senden de ayrı olduğu zamanlar içerisinde bir affetme durumu var. Çok ilginç bir çekim var aranızda. Her ne yaparsa yapsın ya ben onu yine de affederim. Yeter ki her şey rayında olsun diye bir affetme durumu içerisinde de olduğunu görüyorum. Bunun dışında da zaten aklındaki kişi de dediğim gibi sende yakalamış olduğu bu enerjiden dolayı da senden de bir türlü geçemiyor. Özellikle bilinç altına kazınmışsın. Yaptığın bir hareket, ona verdiğin bir duygu onun bilinç altında muazzam bir şekilde yer etmiş ve senden geçemediğini görmekteyim. Ve evet sevgili dostum, af durumları söz konusu. Sen bu kişiyi yine affedeceksin ve tekrardan bir görüşme ve bir buluşmanız var. Bunu da sana söyleyeyim. Burada yine geçmişe nazaran, yaşanmışlıklara nazaran veya aranızdaki enerjiye bağlı olaraktan yine bir affediyorsun. Ama üzgün olduğunu da görmekteyim. Üzüle üzüle affettiğini de görmekteyim. Özellikle bu seninle alakalı durumda bir senin ona vermiş olduğun bu armağan durumuyla alakalı bunu sattığını veya bunu kullandığını, paraya dönüştürdüğünü duyduğunda
yüreğin gerçekten darma duman oluyor. Fakat bu seferlik de göz ardı edeyim. Bunu da bir şekilde atlatayım diyerekten yine kalbini katlamışsın ve affediyorsun sevgili dostum. Bunu da buradan belirteyim. Pekala. Bu kişiyle alakalı olaraktan bir mesaj istesem bana ne der? Evet, affetme durumuyla ilgili sana söylemiştim ya. Sevgili dostum, klasik bir kısır döngü içerisindesin bu aklındaki kişiyle alakalı olaraktan. Artık ona hayır demenin zamanı geldi. Her canı sıkıldığında, her kötü durum olduğunda seni bir can simidi, bir kurtarıcı olması durumundan senden çok faydalandığı bu konuda gözüküyor. Artık hayır demen lazım. Her ne kadar üzülsen de, her ne kadar ona karşı kızsan da gerçekten artık bazı şeylere dur demen lazım. Yoksa senin için gerçekten işin içinden çıkılmaz bir hal olduğu da gözüküyor sevgili dostum. Evet, bir de onun, aklındaki kişinin bir de aşk durumuyla alakalı olaraktan son bir de bir kart daha seçmek istiyorum. Bize ne diyecek aşk hayatıyla ilgili? Bakalım. Evet sevgili dostum. Dediğim gibi bu aklımızdaki kişinin senle ilginç çekiminden dolayı tekrardan sana dönmesinden dolayı dediğim gibi mutluluğu bir tek sende buluyor. Bunu söyleyebilirim. Senden inanılmaz şekilde etkileniyor. Etkilendiği birçok konu var. Özellikle hayata karşı duruşun, hayatın içerisindeki yeteneklerinle alakalı olarak senden çok fazla etkilendiğini görmekteyim ve bunu bize de kartlarımız söylemekte. Evet sevgili dostlar, şimdi gelelim üçüncü kişi durumuna. Bakalım aklındaki kişiyle üçüncü kişinin arasındaki durumlarla alakalı veya onun hayatıyla alakalı neler oluyor, neler olmakta, ne gibi gelişmeler bizleri beklemekte. Evet sevgili dostlar, yakında Katina yorumlarımla da karşınızda olacağım. Beni takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yapmış olduğunuz destekler kanalımın büyümesinde bana inanılmaz derecede yardımcı olmakta ve sizin desteğinizle beraber gün içerisinde daha fazla video çekmeyi de düşünüyorum ama bu konuda da sizden destek bekliyorum. Sevgili dostlar, bu yüzden yorumlarınızla, beğenmelerinizle ve abone olmanızla beraber kanalımı destekleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet, gelelim üçüncü kişinin enerjisine. Evet sevgili dostlar, içinde bulunmuş olduğumuz şu günler içerisinden bu kişimizin inanılmaz derecede bir şefkatli bir durumu olduğu gözüküyor. Yani aklındaki kişiye karşı şefkat duyduğu ve bu şefkat enerjisinden de istemese de yararlanan bir üçüncü kişinin enerjisi var. Açıkçası karşınızdaki kişiye her ne kadar şefkatli davransa da ona karşı duyarlı davransa da şunun farkında olduğunu sana söyleyebilirim. Aklındaki kişi bu durumundan yararlanıyor. Zaten bunu senin ilişkinde de yapmıştı aklındaki kişi. Yine aynı taktikle, yine aynı hareketle üçüncü kişiye yaklaştığını ve üçüncü kişinin de bu konuda çok fazla müzdarip olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası aklındaki kişiyle olan ilişkisinde ona verdiği vaatlerde ve sözlerde bir hayal dünyasına sokmuş onu. Bir beklenti içerisine sokmuş ve bu beklentilerin karşılığının gelmesini istiyor. Ve gün geçtikçe o beklentilerin karşılanmadığını gören üçüncü kişi gittikçe bir hayal kırıklığı içerisinde olduğunu da söyleyebilirim. Ve özellikle arkadaş çevresinde de aklındaki kişiyle alakalı olumsuz bazı haberler almakta veya mesajlar duymakta. Bu duyduğu haberler ve mesajlar da onu çok fazla etkilediğini, özellikle
arkadaşlarının sözlerini muazzam bir şekilde dinlediğini de görmekteyim ve onun dediklerini, onların söyledikleri durumları da dikkate aldığı gözüküyor ve gittikçe moralinin de bozulduğu gözükmekte. Artık daha fazla aklındaki kişiyle alakalı olarak ona daha fazla eğilmeyi, bu ilişkiyi canlandırmayı, kucaklamayı ve kurtarmayı istemediğini görmekteyim. Artık yeter deme noktasına gelmeye başlamış ki ileriki günlerde, ki bu günlerde çok yakın günler, sana söyleyebilirim, belki 15-20 gün sonra oluşacak şeyler. Artık yavaştan da bu ilişkiye bir nokta koyayım. Bunun sonu yok. Zaten hiçbir dediğimi de yapmadığı, ben bu kişiyle niye devam edeyim ki diye bir düşünce yapısına girdiğini de sana söyleyebilirim. Peki önümüzdeki günler bu üçüncü kişiyle alakalı bakalım ne gelişmeler olacak? Aklındaki kişiyle ve ilişkisiyle de dahil her türlü mesajları açığız. Bakalım neler geliyor. Evet sevgili dostum, üçüncü kişinin özellikle duygusal açıdan büyük bir zorluk içerisinde olduğunu görüyorum. Hem kendi hayatı içerisinde hem de aşk hayatı içerisinde hiçbir şey istediği gibi gitmiyor ve kendisini çaresizlik içerisinde olduğunu görüyorum. Özellikle bu ilişkideki pervasız ve vurdum duymaz hareketleriyle, kafasına göre ilerleyen bir yapısıyla aklındaki kişinin ona verdiği enerji birazcık daha onu tutuk hale getirmiş, ona bağımlı kılmış ve açıkçası bu bağımlılık durumu içerisinden çıkmak istediği de gözükse de bu bataklığa çırpındıkça daha da battığı gözüküyor. Sanki aralarında bir şey olmuş ve üçüncü kişi aklındaki kişiye mahkum olmuş, mahkum etmiş onu kendisine. Bundan dolayı bir kısır döngü içerisinde bu üçüncü kişi. Ama yani artık yeter. Ben artık kendi yoluma bakacağım. Kendi hayatımı kuracağım. Parası da batsın, ilişkisi de batsın, duyguları da batsın diye kızdığı, sıkıldığı ve yavaş yavaş da karara geldiği gözüküyor. Bir de parayla ilgili bir durum daha görmekteyim. Yani bu üçüncü kişi birazcık daha parasal açıdan mahkumiyet durumu içerisinde. İstemiş olduğu yeni bir hayat tarzı var. Bu hayat tarzını aklındaki kişiyle oluşturmayı düşünmüş ki hayalperest bir yapısı olduğunu sana söylemiştim. E, Bununla ilgili bir çalışma yapmayı düşünmüş fakat karşısındaki aklındaki kişi ona bu konularda e, aldattığını, o istemiş olduğu hayatı veremeyeceğini anlayınca birazcık daha kendini geri çekilmiş ve kendi öz saygısını tekrardan kazanmak için yeni hamlelere, yeni girişimlere başlayacağı gözüküyor. Bundan dolayı hayatını tekrardan yeni bir inşa etme durumu içerisine doğru gittiği ve bu inşayı yaparken aklındaki kişiyi de şiddetli bir şekilde çıkacağı gözüküyor. Kendini içerisinde kendisine bir söz verdiği gözüküyor sevgili dostum. Evet, devam edelim. Demiş olduğum gibi aralarında bir para ile ilgili durumlar yoğun bir şekilde çıkıyor. Yani demiş olduğum gibi bu kişi parasal açıdan aklındaki kişiye muhtaç bırakılmış. Fakat üçüncü kişi hayatını tekrardan kurarken eline geçecek muazzam şekilde onu mutlu edecek, onore edecek ve onu bu ilişki durumundan çıkartacak bir teklif veya bir miktarın eline geçtiği gözükmekte. Bu teklif de yeni bir iş olabilir. Hani birazcık daha üst kademede bir iş olduğu gözüküyor ve bu işin ona getirisi artık aklındaki kişiyle olan o ilişkisine son vermesi için aradığı, istediği fırsat ve bu fırsatı eline geçiriyor ve hayatını da tabii yeniden kurarken artık sana ihtiyacım yok diyerekten daha çok iş konularına, para konularına eğildiği gözüküyor. Ama hayal kırıklığına uğrayacak bu kişi. Tekrardan ve tekrardan ve bunu hayal kırıklığına uğratacak kişi de
aklındaki kişi özellikle onun çok değer verdiği bir konuda ona muazzam bir şekilde aldatacak ve ona kazık atacağı da gözüküyor. Tam bu noktadayken üçüncü kişinin e, dibe çöktüğü ve mutsuz olduğu da anlaşılmakta ve son noktayı da bu şekilde koymakta üçüncü kişi. Ve kabuğuna çekilme, yalnızlık dönemi içerisinde ona yeni bir e, yol açılmasını sağlayacak, hayatı içerisinde ona yeni bir yol açılmasını sağlayacak bu iş durumu, para durumundan bahsetmiştim ya. Tam da bununla alakalı olaraktan hayatının değiştiği gözüküyor ve gittikçe de güçlendiği gözüküyor. Aklındaki kişiye kadar da artık daha öncesinde yapamadığı o cesaretli konuşmayı yapıp hatta küfürlere varacak kadar, hakaret ona edecek kadar bir aralarında bir kavga durumunun olduğu da ortaya çıkıyor. Fakat bunu aklındaki kişi hazmedemiyor. Sen kimsin? Daha düne kadar ağlayan kişiydin. Bana muhtaç kişiydin. Nasıl benim himayemden çıkarsın diye aralarında bir kavga durumunun da olduğu gözükmekte. Fakat bu üçüncü kişinin imdadına yetişecek bir başka kişinin daha olduğu gözüküyor. Bu noktada onu kurtaracağı gözüküyor. Onu çekip alacağı gözüküyor ve bu aklındaki kişiyle artık bu yardıma gelen kişinin uğraştığı, onunla birbirlerine girme durumlarının olduğu anlaşılıyor. Ve bunun dışında da üçüncü kişi artık hayatında dediğim gibi otokontrolü almış ve artık kararlı bir şekilde onun hayatından çıkmış olduğu gözükmekte. Evet. Devam eden durumlar içerisinde de bu üçüncü kişi için aklındaki kişiyle alakalı olaraktan günümüzde güncelde neler olacak? Bir de ona bakalım. Evet. Açıkçası kadersel anlamda da e, bu üçüncü kişiye daha böyle sıcak enerjiyle, yani daha böyle yumuşatılmış enerjiyle bu aklındaki kişiyle alakalı olarak da bir e, daha böyle ona karşı daha rahat davranmışlar sanki. Daha kibar davranmış bu aklındaki kişi. Aslında daha fettan, daha sert bir yaklaşım tarzı içerisindeyken bu üçüncü kişiye karşı daha yumuşakça davrandığı gözüküyor. Zaten bunun sayesinde aralarındaki ilişkiler ilerlemiş. Ve açıkçası üçüncü kişi aklındaki kişinin onu tamir eden noktasına, onu iyileştiren noktasına da birazcık daha aşık olmuş mu diyeyim, bu ilişkiyi devam ettirmiş mi diyeyim. Çünkü ona iyi gelmiş. Bundan dolayı da ona bir vefa borcu olduğunu hissetmiş. Aralarındaki ilişkinin temel nedenlerinden en büyüğünün de bu olduğunu görüyorum. Fakat artık daha ileriki süreçte artık bu istediklerini alamıyor aklındaki kişiden. Bundan dolayı da artık yeter, ben doydum diyerekten e, aralarındaki ilişkinin bitişinin olduğu gözükmekte sevgili dostum. Ondan dolayı da artık aralarındaki ilişkinin sonlanmasının ilk fitili de ateşlenecek. Yani dediğim gibi birazcık daha birbirlerine iyi gelme durumu var. Ama biraz da olsa şöyle bir durum olduğunu görmekteyim sevgili dostum. Yani sanki aklındaki kişi de bu kişiden yararlanmış, faydalanmış. Onu da söyleyeyim. Yani birbirleriyle birazcık daha dediğim gibi çıkar ilişkisine dayalı bir durum olmuş ve buna da üçüncü kişi katlanmış. İşin özetinde bakarsanız aklındaki kişinin yapmış olduğu şeyler gerçekten e, kolay yenilir yutulur şeyler değil. Bunu da buradan belirteyim. Bir de bakalım bununla ilgili bir mesaj olaraktan. Evet, destek gelmiş ki ben bunu ilişkinin
sonlarındaki olan o yardıma gelecek, bu üçüncü kişiyle alakalı yardıma gelecek kişi olarak daha bir kere daha görmekteyim. E, Bu yardıma gelen kişi aklındaki kişiyle üçüncü kişinin arasında kocaman bir duvar olarak duracak ve üçüncü kişiye yardım edecek, aklındaki kişiden sıyrılması için. Bu noktada üçüncü kişi bir evrensel olaraktan büyük bir yardım görüyor. Aslında birazcık daha ona yaptıklarını sineye çekip hiç kimseye anlatmasa da artık dediğim gibi bardak dolup taşmış. Bu yüzden güçlü bir insandan, güçlü bir bireyden, lafı sözü geçen bir kişiden yardım ve destek alacağı ve aklındaki kişiden tamamen onun sayesinde sıyrılacağını da görmekteyim. Peki bu üçüncü kişi tarafından aklındaki kişiyle alakalı aşksal durumda, duygusal durumda neler olabilir? Gelin bir de ona bakayım. Evet. Evet sevgili dostum. Önümüzdeki süreç içerisinde dediğim gibi artık kendi yoluna gitmeye hazırlanan, kendi e, hayatını yaşamaya başlayacak olduğu gözüküyor üçüncü kişinin. Artık kendi mutluluğu için yeni bir yola girdiği gözüküyor ve bununla ilgili de bu destek alma durumundan sonra onun da artık bu işi tamamen bitirip yeni bir ilişkiye başlayacağı da gözükmekte. Fakat aklındaki kişinin üçüncü kişiyle arasındaki durumlar bitmiyor. Yani her ne kadar üçüncü kişi bu durumu bitirse de aklındaki kişi hala onu taciz etmeye, telefonla aramaya, mesaj vermeye, karşısına çıkmaya, hatta evinin önüne, mahallesinden geçmeye, onu gözlemlemeye devam edeceği de gözüküyor. Bu konuda da çok da sıkıntılı olduğunu, artık git başımdan, artık ben seni istemiyorum tarzında bir durum söz konusu. Yani aklındaki kişi hala ileriki süreçte ilişkileri bitse de bu kişiyi rahatsız edeceği de gözüküyor. Bu konuda rahat vermeyeceği gözüküyor. Ama dediğim gibi üçüncü kişi tamamen e, onun aklındaki kişinin hayatından çıkıyor sevgili dostum. Evet sevgili arkadaşlar ve dostlar. Bir yorumlamanın ve seansımızın daha sonuna gelirken İzlediğiniz için teşekkür eder. Başka bir açılımda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.